Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem lezzetine hem de şekline hayran kalacağınız mükemmel bir çörek yaptım. Tatlı çörekler hazırladım. Bu çörekleri tattığınız zaman tıpkı kurabiye yermiş gibi hissine kapılacaksınız. Dışı kıyır kıyır oluyor, içerisi yumuşacık. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 1 su bardağından biraz eksik yoğurt ve 1 adet yumurta ilave ettim. Yoğurt ve yumurta homojen bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Çörek tarifim için yoğurt kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz burada kefir de kullanabilirsiniz. Ve şimdi üzerine 1 fincan sıvı yağ ilave ediyorum. İki yemek kaşığı silme toz şeker ilave ediyorum. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Hemen ardından ununu eklemeye geçeceğim. Tarifim için 3 su bardağı un kullandım. Unu eliyorum. Sizlerin de elemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve şimdi hamuru yoğurma işlemine geçtim. Dilerseniz unu yavaş yavaş da ilave edebilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. İlerleyen saniyelerde sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Öncelikle kasenin her tarafını temizliyorum. İşimin daha kolay olabilmesi için, yani hamuru kolaylıkla toparlayabilmek için. Hemen ardından yumruklayarak hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Burada hamurun kıvamını ve yumuşaklığını sizler de görüyorsunuz. Kase temizlendi. Hamur artık elimi bıraktı. Yumuşacık bir hamur elde ettim. Güzelce toparladıktan sonra hemen masanın üzerine alacağım. Yağlı bir hamur olduğu için elinize ve masaya yapışmayacaktır. Burada un kullanmanıza hiç gerek yok. Güzelce toparladıktan sonra toplamda 20 eşit parçaya bölüyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamuru 20 eşit parçaya böldükten sonra yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezeleri servis tabağına alacağım. Üzerini poşetle kapatıp 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Kolaylıkla açabilmek için. Bezeler bir köşede dinlenirken ben hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. İç harcı için ise toz şekeri ve ince kıyılmış ceviz kullandım. Burada tatlı çörekler hazırlıyoruz. Bol miktarda toz şeker ve bol miktarda iri kıyılmış ceviz kullandım. Sizler dilerseniz fındık da kullanabilirsiniz veya sade iç harcı da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıp iç harcını bir köşeye kaldırıyorum. Hemen dinlenen hamuru kontrol edeceğim. Hamur yeteri kadar dinlendi. Şimdi açma işlemine geçiyorum. Bu işlemde oldukça kolay. Merdaneden yardım alıyorum. Hiçbir şekilde un veya nişasta kullanmıyorum. Küçük boy servis tabağı ebatında bezeyi büyütmeye devam edeceğim. 20 tane bezeye de aynı işlemi uyguluyorum.
Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım şekerli iç harcından bolca her tarafına gelecek şekilde yaymaya devam ediyorum. Ve şimdi şekillendirme işlemine geçiyorum. Sadece rulo şeklinde sarıp içe doğru bükeceğim. Çok kolay, çok lezzetli bir tarif. Bu tarifi dakikalar içerisinde yapabilirsiniz. İster misafir sofrasına, ister 5 çayına, hatta kahvaltı sofrasına lezzet garantisi veriyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hızlıca sizlere bir hamur daha göstermek istedim. Yapmanız gereken tatlı tabağı ebatında bezeyi büyütmek. Hemen iç harcından ekleyip rulo şeklinde sarıyorum ve içe doğru büküyorum. Çöreğin şeklini vermiş olacağız. 20 tane hamura da aynı işlemi uyguluyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Çöreklerin tümünü şekillendirdikten sonra iç harcından artacak. Tekrardan yüzeyine bulama yapacağız. Artan şekerli ve cevizli karışımdan şöyle çöreklerin yüzeyini bulamaya devam ediyorum. Orta büyüklükte fırın tepsisi kullandım. Yağlı kağıt kullanma gereği duymadım. Hamur oldukça yağlı zaten. Dilerseniz yağlı kağıtta serebilirsiniz. Bulama işlemini tamamladıktan sonra çörekleri aralık bırakarak tepsiye diziyorum. Evet, tüm çörekleri hazırladım. Şimdi fırına göndereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında pişiriyorum. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Çöreklerin yüzeyi hafif kızardıktan sonra hemen fırından alalım. Çörekleri çok fazla fırında bekletmeyelim. Acı tat verebilir. Hafif yüzeyi pembeleştikten sonra hemen fırından aldım. İlk sıcağı geçen çöreklerin bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Ne kadar güzel kabardığını ve kızardığını sizler de görüyorsunuz. Çöreklerimiz çok güzel bir şekilde pişti. İçerisinde asla hamurlanma olmadı. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.